Bugün Anneler Günü ve ben bu videoyu bir anne olarak değil, yıllarca anne olmamış bir kadın olmanın ağırlığını taşımış biri olarak çekiyorum. Çünkü bazı günler vardır, toplumun görünmez aynalarını yüzümüze daha sert tuttuğu. Anneler Günü de birçok kadın için tam olarak böyledir. Bazı kadınlar bugün çocuklarının sarıldığı bir sabaha uyanır. Bazıları annesinin sesini duyar, bazıları ise sessizce kendi içine döner. Ve belki hiç kimseye söylemeden kendine şu soruyu sorar. Ben neden anne değilim? Bu soru bazen yalnızca bir soru değildir. Kadınlığını sorgulatan bir yaradır. Eksik hissettiren bir boşluktur. Toplumun yıllarca bilinçaltına işlediği o görünmez cümlenin yankısıdır. Kadınlığın tamamlanması için anne olmalısın. Özellikle son yıllarda kadın bedeni, doğurganlığı, kaç çocuk doğuracağı, ne zaman doğuracağı, doğurup doğurmayacağı, siyasetin, toplumun, medyanın ve insanların kolayca söz söylediği bir alan haline geldi. Kadının ruhu, kalbi, yaşam yolu unutuldu. Sanki bir kadının değeri doğurduğu çocuk sayısıyla ölçülebilirmiş gibi. Ve hayır, bir kadının değeri doğurganlığıyla ölçülemez. Bir kadının kadınlığı yalnızca biyolojik annelik üzerinden tanımlanamaz. Bugün bunu çok net biliyorum ama bir zamanlar bilmiyordum. Uzun yıllar boyunca annelik kavramıyla içimde görünmez bir savaş verdim. Bugün dönüp baktığımda görüyorum ki aslında anne olmamayı seçmiş olmaktan çok annelik kimliğiyle ilgili kendi içimde taşıdığım anlamlarla savaşıyordum. Toplumun bana öğrettiği kadın olma hali ile ruhumun seçtiği yol birbirinden farklıydı ve bunu kabul etmek kolay değildi. Çünkü insan bazen kendi seçimlerini bile kendine itiraf edemiyor. Ben de edemedim. Her regl dönemim birkaç gün geciktiğinde kendimi hamilelik testi yaparken buldum. Kimse bilmiyordu. Sessizce kendi içimde yaşıyordum bunu. Bir yarım anne olmak istemediğini düşünüyordu. Diğer yarım ise neden anne olmadığını sorguluyordu. İnsan bazen kendi içinde aynı anda iki farklı gerçekte yaşayabiliyor. Ve bastırılan her duygu hayatın içinde başka şekillerde karşına çıkıyor. Ben bunu Amerika'da yaşarken de çok net gördüm. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri denilen, bireyselliğin çok yüksek olduğu bir yerde bile sürekli aynı soruyla karşılaştım. Neden çocuğun yok? Neden anne değilsin? İnsan bazen dışarıdan gelen sorulardan değil, o soruların içeride dokunduğu yerden yoruluyor. O dönem bunu kendime açıklayamıyordum. Kendi içimde kabul edemediğim her şeyi dış dünyada yeniden yaşamaya devam ettim. Hayat bize bazen aynı lirayı farklı yüzlerle gösteriyor ta ki onu gerçekten görene kadar. Sonra bir gün şunu fark ettim. Benim için de eksik olan şey annelik değilmiş. Kendime göstermediğim şefkatmiş. Çünkü annelik yalnızca doğurmak değildir. Annelik şefkattir, merhamettir, bakımdır, korumaktır, görmektir, koşulsuz sevgidir. Ve bunlar yalnızca bir çocuğa yönelmek zorunda değildir. Bir kadın bazen bütün hayatı boyunca annelik yapar ama kendine bunu hiç vermez. Benim yolculuğum da tam olarak buydu. İçimdeki o küçücük kız çocuğunun sevgiye, anlayışa ihtiyacı vardı ama ben onu sürekli sorguluyordum. Neden farklısın? Neden diğer kadınlar gibi değilsin? Oysa bugün görüyorum ki ruhunda kendine ait bir yol haritası var. Bazı kadınlar anneliği
bir çocukla deneyimliyor. Bazıları ise sevgiyi tüm canlılara yaymak için başka bir yol seçiyor. Bu onları eksik yapmaz, yarım yapmaz, daha az kadın yapmaz. Ben bunu kedilerimle öğrendim. Benimle ülke değiştiren, göç eden, hayatımın en zor zamanlarında yanımda olan o canlar. Hiç doğum yapmamış olmama rağmen doğuma tanıklık ettim. Ellerimle bir canın dünyaya gelişine yardım ettim. Ebeliğini yaptım. Ve sonra kaybetmeyi, evlat acısının ne olduğunu öğrendim. Bir evladın başında uykusuz geceler geçirmek nedir çok iyi bilirim. Kedilerimin hasta olduğu zamanlarda günlerce başlarında sabahladım. Nefeslerini kontrol ederek uyudum. Şimdi hayatıma yeni giren o küçük canla ise evin her köşesinde başka bir sürprizle karşılaşıyorum. Tüm yataklar, yorganlar nasibini aldı. Sanırım bir bebeğin altını değiştirmenin ne demek olduğunu hayat bana farklı bir versiyonuyla deneyimletti. Annelik bazen gerçekten doğurmaktan çok sevdiğin bir can için kendinden vazgeçebilmeyi öğrenmekmiş. O yüzden bugün biri bana sen anne değilsin dediğinde içimde artık o eski kırılma oluşmuyor. Annelik bazen bir ruhu hayatta tutmaktır. Bazen de bir arkadaşın en karanlık gecesinde onu dinlemektir. Ve en zor annelik ise insanın kendine annelik yapabilmesidir. Bugün bu videoyu özellikle benim gibi yıllarca kendi kadınlığını sorgulamış, bir gece bile olsa neden çocuğum yok diye gözyaşı dökmüş kadınlar için hazırladım. Yalnız değilsiniz ve eksik değilsiniz. Bazı kadınlar çocuk doğurur, bazıları fikir doğurur, bazıları sanat doğurur. Bazıları şifa olur, bazıları yalnız ruhlara yuva olur. Dişil enerji yalnızca doğurmak değil, yaratmak, büyütmek ve dönüştürmektir. Artık kadınların bedenleri üzerinden değer biçilmesinden yorulduk. Bir kadın ister anne olur, ister olmaz. Bu onun kalıba sığmayacak kadar büyük varoluşunu değiştirmez. Şefkatini ortaya çıkarmak için illa bir evlada ihtiyacın yok. Sen zaten sevginle varsın. Bugün bana şefkati öğreten canım annem başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Ama kalbim bugün en çok şunlar için atıyor. Sadece yanında evladı olanların değil, evladından ayrı düşmüş ya da evladını toprağa vermiş, o sızıyı kalbinde bir nişan gibi taşıyan annelere ve annesini sonsuzluğa uğurlamış, bugünü biraz eksik karşılayan o çocuklara sevgiyle kocaman sarılıyorum. Sevgi mekan ve zaman tanımaz. Biliyorum ki o bağ hiçbir zaman kopmaz. Ben Fulya. Mindshift yolculuğumuzda biz kendi potansiyeline uyanmak, sinir sistemini hayata yeniden hizalamak ve bu yaşam yolculuğunda artık tek başına hissetmemek için bu kanalda buluşuyoruz. Biz burada sadece bilgi paylaşmıyoruz. Birlikte yürüyor, birlikte dönüşüyoruz. Eğer ruhun bu davete cevap veriyorsa,
seni de bu topluluğun bir parçası olmaya, kanalımıza abone olarak bu yükü beraber hafifletmeye davet ediyorum. Bu videoyu bugün bir teselliye, bir fark edilme duygusuna ihtiyacı olan o kadına gönder. Şifa paylaşıldıkça ve görüldükçe büyür. Bir sonraki videoda yine o derin ve gerçek yerde buluşuncaya kadar lütfen kendine nazik davran ve sevgiyle kal.